İzlemelisin kanalına hoş geldiniz. Spider-Man No Way Home filminin inceleme videosu ile karşınızdayım. Başlamadan önce İzlemelisin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. No Way Home filmi Spider-Man Far From Home filminin son sahnesi, yani Mysterio'nun Spider-Man'in kimliğini açıkladığı yerde başlıyor. Dostumuz Peter Parker ve arkadaşlar için bundan sonrası bir aile sıkıntılı duruma dönüşüyor. Peter Parker ise bu noktadan sonra Doktor Strange'den Spider-Man'in kimliğini herkesin unutması için yardım istiyor. İç Savaş çizgi romanında Tony Stark sayesinde Peter Parker kimliğini halka açıklıyordu ve Tony Stark Peter'a Iron Spider kostümünü hediye ediyordu. Daha sonra Spider-Man'in düşmanları onun kimliğini öğrendikleri zaman Mayhalla'yı hedef alıp öldürüyorlardı. Çizgi romanda Peter Parker Doktor Strange'den yardım istemiş fakat Doktor Strange bu konuda Peter'a yardım edememişti. Mephisto ise ortaya çıkıp Peter Parker'a yardım edeceğini ve Spider-Man'in kimliğini herkesin unutmasını sağlayacağını, fakat Mary Jane ve Peter Parker'ın aşkını onlardan alma karşılığında bu büyüyü yapacağını söylüyordu. Mephisto, Mary Jane ve Peter Parker'a ileride doğacak kızlarını gösterse de iki sevgili bu büyüyü istediler ve günün sonunda evrene reset atılıp Peter yepyeni bir hayata başlamıştı. Açıkçası ben bu filmi çok beğendim ve beklentimin fazlasını da görmek harika oldu. Özellikle karakterlerin amacını ise harika yansıtmışlar. Mayhalla'nın ölüm sahnesi gerçekten çok etkileyiciydi. Tom Holland'ın Peter'ın üzüntüsü ve sinirini çok iyi yansıtmış bu sahnede. Mayhalla'nın ölmeden önce Peter'a hayatının en önemli dersini vermesi ise muazzam bir detaydı. Mayhalla Peter'a büyük güçle beraber büyük sorumluluk gelir dedi. Ben amcaya ait olan bu replik filmde Mayhalla'ya geçmesi güzeldi. Ayrıca Mayhalla'nın repliği diğer filmlerle aynı değildi. Bunun sebebi ise yazarların çizgi romanda Mayhalla'ya orijinal repliği söyletmiş olması. Yazarların Andrew ve Tobey'i bu filmin en üzücü sahnesinden sonra filme sokması çok yerinde bir karar olmuş. Andrew Garfield'ı tekrar Spider-Man olarak görmek harika oldu ve çok içten bir performans sergileyip tekrar kendine hayran bıraktı. Peter'ın heyecanlı hayallerini ve Gwen'in ölümünden sonraki hislerini harika yansıtmış Andrew Garfield Spider-Man'e. Dostumuzun laboratuvarda Peter ve MJ'ye bakıp kendisini ve Gwen'i düşünmesi muazzamdı. Tobey Maguire'ı tekrar Spider-Man olarak görmekse muhteşemdi. Tobey Maguire'ın Spider-Man'i daha rahat ve sakindi. Paralel evrene geçiş yapmasına rağmen heyecanlanmaması, her şeyi normal karşılaması ise bu Spider-Man'in hayatı boyunca ne kadar çok şey gördüğünü kanıtı gibiydi. Filmde 3 Spider-Man bir araya gelmesi muazzam bir olay ve hikayeye de katkısı veriyor. Andrew ve Tobey, Tom Holland'ın Spider-Man'ini, Goblin'i öldürmesinin Spider-Man olmanın ne anlama geldiğini anlatması için büyük çaba sarf ediyorlardı. Alfred Molina ve Willem Dafoe'nun karakterine gelirsek eğer, Dr. Octopus'un Tom Holland'ın Spider-Man'inin evrenine geldikten ve yakalandıktan sonra karakterin hareketleri pek iyi değildi. Sanki filmde hikayenin ilerlemesi için şaka malzemesi olarak kullanılan bir karakter gibi duruyordu. Fakat Tom Holland'ın Spider-Man'i Dr. Octopus'un beynindeki yapay zeka robotu durdurması ve iyileşmesini sağlaması ile Alfred Molina muazzam bir oyunculuk sergiledi. Electro'nun Andrew Garfield'ın Spider-Man'ine fakirlere yardım ettiği için onun siyahi biri olduğunu söylemesi ve Andrew'ın ise eminim bir yerlerde siyahi bir Spider-Man vardır demesi bizlere ileriki filmlerde Miles Morales'i görebileceğimizin işaretidir. Green Goblin ise ilk Spider-Man filminden çok daha korkunçtu. Norman Osborn'un filminin başında maskesini kırması, bir daha hiç takmaması çok yerinde bir karar olmuş. Özellikle Yeşilcin Mayhalla'yı öldürmeden önce Tom Holland'ın Spider-Man'i onu döverken Yeşilcin'in ruh hastası gibi gülmesi gerçekten çok etkileyiciydi.
Artık filmin muhteşem finalini konuşmaya geçebiliriz. Yeşil bombalarından biri Doktor Strange'in yaptığı büyük kutusuna hasar veriyor ve başka paralel evrenlerden yeni kötüler gelmeye başlıyor. Peter ise Doktor Strange'e herkesin Peter'ın kim olduğunu unutursa sorunun çözüleceğini söylüyor. Doktor Strange ise Peter'ı unutmak istememesine rağmen bunu kabul ediyor ve Peter'a arkadaşlarına veda etmesi için süre veriyor. Dünyadaki herkes Peter'ın kim olduğunu unuttu. Peter ile zaman geçirmiş insanlar, Peter ile fotoğraf olan insanlar bu zamanları nasıl hatırlayacak merak uyandırıcı. Tabii ki de Spider-Man hala Avengers üyesi. Çünkü insanlar sadece Peter'ı unuttular. Filmin sonunda Venom'un kendi evrenine döndüğünü ve kendinden küçük bir parçayı bıraktığını gördük. Yani Venom artık iki evrende de yer alabilir. Benim bu filme verdiğim puan ise 10. İyi bir Marvel filmi ve mahallemizin dost canlısı Örümcek Adam'ı bir kez daha izlemek istiyorsanız bu tam aradığınız film. Siz bu filmi seyrettiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla inceleme videoları için İzlemeliyse kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.